Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. 2018 yılında hayatını kaybeden, dünyaca ünlü bilim insanı Stephen Hawking'in en yakın çalışma arkadaşı, Harvard Üniversitesi'nde görevli Profesör Avi Loeb, uzaylıların yaklaşık 5 yıl önce dünyaya iniş yaptığını açıkladı. Dünyanın önde gelen saygın üniversitelerinden, Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör Avi Loeb, uzaylıların çoktan dünyayı ziyaret ettiğini iddia etti. Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti adlı kitabında yayınlayan 58 yaşındaki Loeb, uzaylıların yaklaşık 5 yıl önce dünyayı ziyaret ettiğini yazdı. 2018 yılında vefat eden, ünlü astrofizikçi Stephen Hawking ile yakın temasta çalışan Loeb, 2017 yılının Ekim ayında uzaylı ziyaretçiler dünyaya geldi. Astronomlar çok hızlı hareket eden bir obje gördü ve bunun başka bir yıldızdan gelmiş olduğuna kanaat getirdi dedi. Bu ziyaretçilere Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumuamua adını verdiğini söylerken, kullandıkları araç bir tekneye benziyordu, fakat hızlanmak için ışık kullanıyorlardı dedi. Bilim dünyasında, birçok insanın kendisini eleştirdiğini de söyleyen Loeb, biz kendimizi eşsiz ve özel görme küstahlığına sahibiz. Burada doğru yaklaşım, mütevazı olmak olmalı. Başka kültürler olduğunu bilmeli ve onları bulmaya çalışmalıyız ifadesini kullandı. Bilim insanı, uzay gemisinin Güneş'in etrafında döndükten sonra, beklenmedik bir şekilde hız kazandığını da söyleyerek, normalde meteorların yakınlarındaki bir yıldızın çıkardığı gaz ya da parçacıklar tarafından hızlanması normal bir şey, fakat orada böyle bir durum yoktu. Ayrıca parlayıp sönüyordu. Bu da onun parlak bir metalden yapılma olduğunu gösteriyor dedi. Nesnenin bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir göktaşı olduğuna dair iddialarda bulunduğunu belirten Loeb, cismin bunlardan hiçbirinin olmadığını, gök cisminin dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu belirtti. Galaksideki yıldızların çoğunun cüce yıldızlar olduğunu aktaran Loeb, çoğu yıldız Güneş kütlesinin yaklaşık 1/10 kadardır ve Güneş'ten 2 kat daha soğuktur, bu yüzden de kırmızıdır dedi ve şunları söyledi. Çoğunlukla kızılötesi radyasyon yayarlar ve yakınlarındaki gezegenlerde yaşam varsa, o canlılar kızılötesi gözlere sahip olmalı. Ve o gezegenlerde çimenler yeşil değil, koyu kırmızı olmalı. Yıldızlar arası seyahat acenteleri varmış gibi düşünün. Bu acenteler, dünyayı bir cazibe merkezi olarak pazarlamaz. Çünkü yeşil çimler Samanyolu'ndaki canlıların çoğunun, kızılötesi gözleri için çekici değil, koyu kırmızı çimen isterler. Bu, Fermi paradoksuna, yani neden bizi ziyaret etmediklerine dair, bir açıklama olabilir. Önde gelen gökbilimcilerden Loeb, kısa süre önce, Oumuamua'nın uzaylılara ait olabileceğini öne sürdüğü, bir kitap hazırladığını duyurmuştu. Dünya Dışı, Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti isimli o kitap, 26 Ocak'ta çıkmıştı. Kitabında, insanların bilmediği çok fazla şey olduğunu vurgulayan Loeb, 1 milyar yıl boyunca bilimin peşinde koşmanın faydasını görmüş, başka bir medeniyetin bizi zeki olarak kabul edip etmeyeceğini merak ediyorum, ifadelerini kullanmıştı. Gökbilimci yeni röportajında da insanların, dünya dışı medeniyetler için, yeterince zeki olup olmadığı sorusunu değerlendirdi. O kadar çekici olmamamız ve, zeka açısından da ilgi çekmiyor olmamız mümkün diyen Loeb, şöyle konuştu. Bir sebepten, insanlar işbirliğine yanaşmıyor. Bu gerçekten talihsiz bir durum ve, bir zeka işareti değil. Ağustos 2020'de Pentagon, Amerikan donanması bünyesinde faaliyet gösterecek bir UFO gözlem birimi kurulduğunu duyurmuştu. Duyuruda birimin Amerikan hava sahasını, casusluk faaliyetlerine karşı korumayı hedeflediği bildirilmişti. Loeb ise Amerika yönetiminin, UFO'larla neden uğraştığını şu sözlerle açıkladı. UFO konusu yönetimin ilgisini çekiyor çünkü bazı UFO ihbarları, diğer ülkelerin kullandığı araçlarla ilgili olabilir. Ve örneğin Amerika'nın bu araçlardan haberi yoksa, ulusal güvenlik tehdidi oluşturdukları anlamına gelir. Bu yüzden bunların ne olduğunu, bulmaları gerek. Bu arada komplo teorilerine inanmıyorum. İhbarların uzaylılarla ilgisi olsaydı, bu haber bir şekilde sızdırılırdı. Loeb ayrıca, UFO'larla ilgili ihbarların sınanması için, düşük maliyetli projeler geliştirilebileceğini ekledi. Görece küçük bir miktar para yatırmalıyız, çok da maliyetli olmaz. Şu anda elimizdeki en iyi araçları, ihbarların geldiği alanlara yerleştirebilir ve alanı yeteri kadar izleyebiliriz dedi. Siz Loeb'in açıklamaları hakkında, neler düşünüyorsunuz? Uzaylıların dünyayı ziyaret ettiği konu hakkında, düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Teşekkürler.